Spiker yardımcı ben. Nok Pellet firmasının genel koordinatörüyüm. Çaycumalıyım. Ama bizim firmamız İstanbul merkezli bir şirketler grubu. 7 sektörde faaliyet gösteren bir şirketler grubuyuz. Pellet benim projem. 5 sene önce hazırladığımız bir proje. Aslen ben yatırım uzmanı ve iş geliştirme uzmanı olarak çalıştım uzun yıllar boyunca. Bölgemizde de bir yatırım yapmak ve üretim yapmak istedik. Biz firma olarak genelde niş ürünler ve daha önce yapılmamış, denenmemiş işler üzerine uzmanız. Patronumuz da dedi ki böyle bir iş yapalım. Ben de Çaycumalı olduğum için bu bölgede bir iş planlayalım dedik. Yaptığımız işte kısa bir SWOT analizinden sonra bölgede ne var? Bir üretim yapacaksanız zaten ya ham madde ya pazara yakın olmanız lazım. Bizim bölgemizde Batı Karadeniz olarak orman envalinin çok yoğun olduğu, orman çeşitliliğinin çok yoğun olduğu bir bölge. Öncelikle ham maddeyi belirledik. Dedik ki biz orman üzerine bir iş yapmamız lazım. Sonra baktık çok fazla keresteci var, çok fazla yar ürünler var. Bunların atıklarından neler yapabiliriz diye düşündük. Sonra dedik ki bir de ihracata uygun olsun gibi 11 kalem kriterin sonunda 8 günlükte bir ki yani bizim için 8 gün uzun bir süredir. Biz genelde işlere hızlı girer ve hızlı yol alan genç ve dinamik bir firmayız. 8. günün sonunda pelet işine karar verdik 5 yıl önce. Sonra 1 yıl bunun fizibilitesi sürdü. Neden? Çünkü Türkiye'de peleti bilen yok. Pelet fabrikaları yok, pelet makineleri üretenler yok. Yurt dışındaki tesisleri gezdik. Yurt dışında dedik bu iş nasıl yapılıyor? Daha sonra Çaycuma Organize Sanayi'de şu anki bulunduğumuz fabrikada ufak çaplı bir üretime başlayalım dedik. Kosova'da ikinci el bir pelet fabrikası bulduk. Onu söktük, getirdik. 6 ay işi öğrendik. Çünkü daha önce hiç yapmadığımız bir işti. İşi öğrendikten sonra eş zamanlı satış pazarlamasına ve bölgede tanıtmaya başladık. Ama bölgemiz bir kömür başkenti. Bizim de pelet tamamen kömüre alternatif bir ürün. Yani fosil yakıtlara alternatif bir ürün. Yandığı zaman kül yok, duman yok, çevreci, temiz, yeni nesil biyoyakıtlar olarak geçiyor. Avrupa'da 50 yıldır kullanılmasına rağmen Türkiye'de 5 yıl önce daha yeni duyuluyordu. Biz kömürün başkentinde kömür alternatif bir yakıt üretmek için yola çıktık. Eş zamanlı hem üretimini öğrenmeye çalıştık hem satış pazarlama ve tanıtımına başladık. 6. ayın sonunda biz bu yatırımı artık olgunlaştırmaya ve büyütmeye karar verdik. Daha sonra da şu an Türkiye'deki en büyük kapasiteli tesislerden biri olan mevcut fabrikamızın kurulumuna başladık. Son 3 yıldır da hem üretiyoruz hem de %90 olarak da ihracat yapıyoruz Avrupa'ya ve Balkan ülkelerine. Bölgemizde de yoğun bir şekilde kullanımı var. Sadece Çaycuma'da 86 tane köy var ve doğalgaz biliyorsunuz sadece merkezlerde. Bizim ürünümüz doğalgazın olmadığı yerde doğalgaz rahatlığı sağlayan alternatif bir ürün ve tamamen sadece de odun atıklarından ve talaştan bir nevi aslında geri dönüşüm yapıyoruz. Ekonomiye geri kazandırıyoruz. Çok özetle budur yani. Pelet ısı üretmek için kullanılan bir yakıt türüdür. Yeni nesil çevreci yakıtlar olarak geçer ve tamamen %100 de odundan yapılır yani odun peleti diye geçer. Aslında pelet bir form yani üçgen gibi, kare gibi. Bunu 6 mm kalınlığına getirip sıkıştırdığınızda buna peletleme işlemi deniyor. Şimdi siz yemi peletlerseniz bunu yem peleti olur. Bizimkisi o yüzden hani ağzımız alışmış pelet diyoruz aslında ama doğru tabir odun peletidir. Yani biz odun atıklarını ve talaşı uygun basınçta ve uygun şeyde preslediğimiz zaman bunu biz odun peleti haline getirmiş oluyoruz. Bu pelet nerede kullanılıyor? Genelde evlerde ısınma amaçlı. Son yıllarda da fabrikalarda da buhar ihtiyacı olan, ısınma ihtiyacı olan fabrikalarda sanayiye yönelik de kullanılmaya başlandı. Asıl bizim aslında muadilimiz kömür değil. Hep bu karıştırılıyor. Biz doğalgaza alternatifiz. Hani doğalgaz da temizdir ya. Yandığı zaman kül çıkmaz, zehirlenme olmaz. Biz de o yüzden hep onu anlatmaya çalıştık. Biz dedik ki doğalgazın olmadığı yerde doğalgaz rahatlığı ve konforu sağlayan bir yakıt üretiyoruz. Son zamanlarda da Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından dolayı kömür yakılması artık sanayide yasaklandı. 3 faz olarak bu Ocak ayından itibaren yürürlüğe girdi. Öncelikle hastaneler ve otellerin kömür yakması yasaklandı ilk aşamada. Şu an mesela tüm turistik yerlerdeki Abant, işte Kartalkaya, Safranbolu, Amasra buradaki otellerin hepsi şu an pelet kullanıyorlar ve hepsi bizim müşterimiz. İkinci faz olarak tekstil firmalarının artık kömür yakması yasaklandı. Bu da 6. aydan itibaren yani bu ay bugün itibariyle ayın 1'i bugün itibariyle artık tekstil firmaları da kömür yakamayacak. Doğalgaza da erişimi yoksa tek alternatifleri kalıyor pelet. Çünkü Avrupa'da karbon ayak izine çok önem veriliyor. Yani bir ürünü üretirken çevreye ne kadar zarar veriyorsunuz? Karbon ayak izi budur yani dünyaya saldığınız karbondioksiti arkanızda bir bu üretimi yaparken bıraktığınız sizin bir iziniz, zararınız. Avrupa diyor ki biz bu karbon ayak izinin ölçümlerini sadece Avrupa ile sınırlamayacağız. Avrupa'ya giren ürünlerin üretiminde de artık bir denetime tabi tutacağız. Türkiye'de bildiğiniz üzere tekstilde çok yoğun bir ihracatçı konumundadır ve Türkiye'de yapılan tekstiller, yarı mamuller,
peynirler hepsi buhar ve yüksek ısı gerekmektedir. Boya işleminde vesairede. Ve artık bunlar kömür yakamayacak. Yaktıkları takdirde bu ürünler artık Avrupa'ya giremeyecek. Mecburen onlar da artık şu an pelet kullanmaya başlayacak. Üçüncü faz olarak da gıda firmaları, süt, yoğurt, bunların üretiminde artık karbon salınımı alan yakıtlar yakılamayacak. Yani dünyada artık bir doğaya ve çevreye daha bir önem verme var. Tabii bunun da bir bedeli var. Bu geçişler biraz sancılı olabilir çünkü işte yüzyıllardır kullanılan, alışılagelmiş konvansiyonel yakıtlar var, fosil yakıtlar var. Bunların çok hızlı bir şekilde tabii ki çevreci yakıtlara dönmesi biraz zaman alacaktır. Ama biz o anlamda 5 yılımızı planladık. O ölçüde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani çok özetlemek gerekirse tekrar şu an ana müşteri odağımız ev kullanıcıları ama sanayiye yönelik de çalışmalarımız bu sene itibariyle başlayacak. Çam ağacı bildiğiniz üzere reçineli bir ağaçtır. Reçine bu bizim kullandığımız preslerde 80 derece ısıya ulaşıyor bizim preslerimiz. 80 derecede bu reçine eriyor ve eridiği için çok rahat preslenebiliyor. Çok akıcı, makineleri yormadan bunu presleyip pelet haline getirebiliyoruz. Her ağacın başka bir özelliği var. Kayın mesela daha sert bir ağaçtır. Meşe daha sert bir ağaçtır ve reçine yoktur. O yüzden kayın ve meşe gibi ağaçlarda peletlemek mümkün değil. Mümkün ama daha pahalı ve verimsiz. Yani aynı makinalarda biz eğer çam talaşı kullanıyorsak, saatte 5 ton ürün üretebiliyorsak onlarda 1 tona, 1,5 tona düşebiliyor. Verimi düşürüyor. Ama onun da ayrı bir müşteri kitlesi var. İtalya'daki pizza fırınları odun, biz eskiden vardı yani odun ateşinde ekmek pişirildi. O mantıkla kayın ve meşe peletlerinden pizza ve ekmek yapıyorlar. Çam çünkü bir yandığı zaman is bırakır. O da ekmek de çok makbul değildir. Bu bölgelerde de hala eski usul ekmek yapan fırınlar hep meşe ve kayın kullanır. Dikkat etmişsinizdir belki. Onun da sebebi o. Reçinenin bıraktığı koku ve isten olmaması. Yani bizim ürettiğimiz seri üretimde kullandığımız şey çam ve türevleri. Şimdi ağzımız alışmış her türlü ibreli ağaca çam diyoruz da tabii köknarda, ladinde onları da kullanıyoruz. Reçineli olması şartıyla yapraklı ağaçlar diye tabir ettiğimiz kayın, gürgen ve meşeyi kullanmıyoruz. Şimdi biz ilk bu peleti üretmeye başladığımızda üretiyoruz. Tabii bir de satmamız da lazım. O zamanlar tabii ihracat için yeterli kapasitemiz ve donanımımız yoktu ve ihracatta çok ciddi bir sertifikasyon süreci gerekiyor. Bu sertifikaları almamız da bizim aşağı yukarı 1-1,5 yıl sürecekti. Denetimler çünkü Türkiye'de bu belgeleri verebilecek bir kurum yok. Türkiye'de pelet diye bir sektör ve mevzuatı yok. Bu sertifikaların hepsini bizim yurt dışından almamız gerekiyordu. İhracatta hazırlığımızı tamamlayana kadar bu 1,5 yılda biz iç piyasada bu ürünü tanıtmaya ve satmaya çalıştık. Ama bölgemiz de bir kömür bölgesi. Buradaki tanıtımlarımızda avantajımız ve dezavantajlarımız çoktu. Bu bölge, daha doğrusu Türkiye'nin genelinde artık köylerde hep yaşlı nüfus kaldı. Biliyorsunuz gençler artık hep şehirlerde. Yaşlı insanlarımız da kömürün şeyiyle uğraşamıyor. Çünkü kömürü kazana attığınız zaman yarım saatte bir ilgilenmeniz lazım. İşte külünü almanız lazım, karıştırmanız lazım. Zahmetli bir iş. Pelet kombileri, biz pelet kombisi diyoruz. Bu pelet cihazlarını bir kere dolduruyorsunuz, düğmesine basıyorsunuz. Aynı kombi mantığıyla çalışır. Tesisat ısısını ayarlıyorsunuz 27 derece misal. O tesisat ısısı 27 dereceye gelince duruyor, uyumaya alıyor, tekrar yakıyor. 3 günde yanınıza uğramanıza gerek yok. Yani yaşlı nüfus için köylerde ikamet müthiş bir rahatlık. Kül çıkmıyor. Kül oranı 1000'de 7. Yani bir haftanın sonunda bir avuç kül çıkar çıkmaz. Bacadan hiçbir şekilde bir emisyon yok. Sadece su buharı çıkıyor. Çevreci de bir yakıt. Biz o yüzden ilk baştaki müşteri profilimizi köylerde ikamet eden, kömür kullanan insanları ikna etmekle başladı. Ama bizim insanımızı ikna etmek çok zordur. Şimdi diyoruz ki bu yandığı zaman önce diyoruz kül yok, duman yok. Ya yanan bir şeyden diyor nasıl duman olmaz, nasıl kül olmaz. Anlatamadık ilk başta. Biz dedik ki o zaman birkaç tane cihazı ücretsiz köy kahvelerine ve köy camilerine hediye ettik peletiyle birlikte. Sonra buradaki tüm muhtarları topladık, onlara anlattık. Sonra gittik, Orköy diye bir kuruluş vardır Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Orman Köylülerini Kalkındırma Birliği. Orayla bir protokol imzaladık, pelet cihazları alanlara teşvik çıkarttık. Bu iş yani yayılması için ilk başta çok çaba sarf ettik. Bu ondan sonra neye dönüştü biliyor musunuz? Hani bir kar topunu yuvarlarsınız da çığa dönüşür ya. Aynı onun gibi oldu. Bir kişi aldı, ondan gören 5 kişi aldı. O 5 kişi 25 oldu, o 25, 125 oldu ve bir sene içinde biz sadece burada Çaycuma'da 876 tekil müşteriye ulaştık. En zoru
bir ürünü satarken onu bilmeyen kişiye satmaktır. Avrupa'da zaten bu ürün 50 yıldır kullanıldığı için orada halihazırda bir pazar var. Yani peleti bilen, bunun için donanımı olan, yakabilecek cihazı olan bir hazır pazar var. Peki hazır pazara nasıl girersiniz? İki şart var burada. Fiyat ve kalite. Bir, kaliteli olacaksınız. Tamam ama Avrupa'daki de kaliteli. O zaman fiyat olarak avantajlı olacaksınız. Bu ikisi olmadığı sürece mevcut bir pazara girmeniz zordur. Biz ilk başta kendi pazarımızı kendimiz yaratalım dedik. İşte ünlü ekonomist Keynes'in bir lafı vardır. İşte her arz kendi talebini yaratır diye. Biz dedik önce bir üretelim. İlla bunu satarız mantığıyla gittik baştan. Başardık mı? Başardık. Ama daha sonrasında Avrupa'ya biz bir türlü fiyat tutturamadık başlangıçta. Çünkü Avrupa'da çok fazla pelet üreticisi var. Bir sonraki senede, yani geçtiğimiz senede Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca Avrupa ile Rusya arasında bir gerilim ve ambargo söz konusu oldu. Avrupa'nın da peleti Rusya'dan gidiyor. Rusya dünya ormanlarının 1/5'ine sahip bir coğrafya. Orada çok büyük pelet üreticileri var ve Avrupa'ya gidiyordu. Ama Avrupa'ya artık gidemeyince bu sefer İtalya, İspanya ve İngiltere'ye biz pelet vermeye başladık. Geçen sene de o şekilde yoğun bir sezon geçirdik. Kişisel görüşüm iç piyasaya, sanayiye yönelik elektrik üreten biyokütlelere ve tekstil firmalarına, buhar ihtiyacı olanlara, onlara bir şekilde kömürü olan bağımlılıktan kurtarmak bence daha önemli geliyor. Eğer onu yapamazsak ve bunları anlatamazsak ihracat yolları kapanacak. O da ekonomimize ve ülkemize ciddi bir zarar verecek. O yüzden mevcut sınırlı bir kaynağımız var. Çünkü bizim ham maddemiz sınırsız değil. Yani metal işinden bir ürün üretenin ya da plastikten üretenin görece sınırsızdır. Yani parayı verebildiği sürece o ham maddeyi bulur. 1000 ton da bulur, 5000 ton da bulur. Ama bizimkisi canlı. Yani o ağaç büyüyecek, yetişecek, 70 yaşına gelecek, kesilecek, oradan keresteciye inecek. Biz de onun atık talaşlarını yapacağız. Yani bir sınırlı bir ham maddeden sınırsız bir talebi karşılamaya çalışıyoruz görece. Şimdi elimizde bizim kapasitemiz belli. Bunu istesek de arttıramıyoruz çünkü ham maddemizi arttıramıyoruz. Yani bugün arttıralım desek 70 yıl sürer ağaç diksek misal diyorum. Öyle olunca biz bu hakkı firma olarak niye Avrupa'ya kullanalım? Kendi ülkemize kullanmayalım. Çünkü bizim ülkemizin de sanayicisinin de artık bu Paris İklim Anlaşması zorunluluğundan dolayı bu zorunluluklar artacak. Sanırım daha yönetim kuruluyla bu konuyu belirlemedik ama biz bu sene ihracatı ikinci plana atıp sadece ülkemiz içindeki sanayicilere yönelik uygun fiyatlı, onların da maliyetlerini görece azaltacak ve ellerini destekleyecek bir planlama yapacağız. Öyle duruyor. Tek sıkıntı aslında ham madde. Ham maddenin de aslında o da aşılabilir. Bizim buradaki benim gördüğüm, biz keresteci değiliz. Yani bu işe çok sonradan girdik ama benim gördüğüm orman ürünleri ve kerestecilik sektöründe bir sektör haline gelinememiş olması, kurumsallaşılamamış olması, hala babadan kalma ya da dededen kalma tekniklerle ilerleniyor olması, bir plan program çerçevesinde üretimin planlanmıyor olması. Şimdi bizim ham madde aldığımız partnerlerimiz diyeyim böyle bir plansızlık ve organizasyonsuzluk içinde olunca biz de bilemiyoruz ki bizim tesisimize bu ay ne kadar ham madde gelir, biz ne kadar üretebiliriz, ona göre ben ne kadar ihracat sözleşmesi yapabilirim ya da sipariş alabilirim. Çünkü pelet ön siparişle ilerleyen bir şey. Bize siparişi geçiyorlar, biz onlara bir termin veriyoruz. Diyoruz ki 3 ay içinde biz sizin bu malınızı teslim edebiliriz ama ben bilmiyorum ki bana 3 ayda bu kadar ham madde gelebilir mi? Çok dur kalklar var, plansızlıklar var, programsızlıklar var. Bu şeyi işte temsil edebildiğimiz ya da devlet karşısına gidip oturabildiğimiz bir derneğimiz bile yoktu. Dernek oluşumuna gidildi. İletişim zayıf sektör arasında, dayanışma zayıf. Hani en büyük sorun derseniz bence kendi içimizdeki iletişim problemi. Yoksa bir şekilde ürün üretilir de satılır da bunlar aşılabilecek problemler. Ama kökenini çözemediğimiz zaman, birlik olamadığımız zaman işte o zaman sorunlar çığ gibi büyüyor. Firma olarak biz zaten gelişimleri ve teknolojiyi yakından takip eden bir firmayız. Kendi üretimimizde de mümkün olduğu kadar otomasyonu ve teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Tabii ne üretirseniz üretin, ne kadar kaliteli olursa olsun ya da ne kadar uygun fiyatta olursa olsun bunu sizi bilmedikleri sürece, tanıtamadığınız sürece, gerçek pazara uygun koşullarda ve uygun fiyatlarda ulaşamadığınız sürece maalesef arkada yaptığınız bu kadar çalışmanın hiçbir önemi kalmıyor. Benim bu kişisel görüşüm, Türkiye'deki sanayicilerin ve üretimcilerin de bence en büyük eksiği bu. 100 birim enerjileri ya da 100 birim sermayeleri varsa bunun 90'ını ham madde ve üretime, sadece 10 birimini satış, pazarlamaya ve tanıtımına
tanıtıma ayırıyorlar. Bence bunun minimum yarı yarıya olması lazım. Çünkü bir ürünü ederinde, yoksa her ürünü satarsın. Önemli olan ederinde satabilmek. Yani katma değerli bir şekilde satabilmek. Bunu satamadıktan sonra aşağıdaki yaptığınız üretimin ve bu kadar yatırımın hepsi boşa gider. Biz o yüzden başlangıçta biraz o stratejiyi yaptık. Önce sattık, sonra arkadan o talebi karşılamak için üretim yatırımlarını yaptık. Burada tabii ki internetin nimetlerinden faydalandık ama tabii peletle ilgili çok mecramız çok kısıtlı. Biz burada sadece başlangıçta biraz Google reklamlarıyla ilerleyebildik. Onda bile çok inanılmaz geri dönüşler aldık. Yani çok küçük bütçelerle çok ciddi geri dönüşler aldık. Daha sonrasında hedef pazarlarımızda ticari ateşelerimiz aracılığıyla devlet kanalıyla destek aldık. Oradaki mevcut pelet ithalatçılarını bilgisini istedik. Devletimizin aslında bu konuyla ilgili çok güzel çalışmaları ve destekleri var. Maalesef firmalarımız çok bilmiyorlar. O konuda aldığımız datalardan kendimize hazırladığımız şeylerle aslında biz birebir bir satış taktiği uyguladık. Çünkü o zamanlar Net3 Market gibi bir platform yoktu sesimizi duyurabileceğimiz. Biz bireysel çabalarımızda bireysel kanallarla ilerlemek zorunda kaldık. Ama şu an mesela sizin bu yaptığınız bir oluşum kesinlikle muazzam bir ihtiyaç. Çünkü değerinde satamadığınız sürece, tekrar söylüyorum, ne kadar kaliteli ürün üretirseniz üretin, ne yaparsanız yapın, onu tanıtamadığınız. Yani her şey satış pazarlamada değil. Bilinirlik çok önemli. Günümüz artık bilgi çağı ve insanlar bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. Saniyeler içinde. Ama siz ben buradayım diye bağırmadığınız sürece kimse gelip sizi bulamaz. Ve artık dünya global bir hale geldiği için nerede üretim yaptığınızın çok bir önemi yok. Biz burada Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden eğer İtalya'nın en büyük distribütörlerine bir şekilde pelet verebiliyorsak ya da Fransa Carrefour'a kadar bizim ürünlerimiz gidebiliyorsa bu tamamen internetin ve artık ulaşılabilirliği sayesinde olmuştur. Yoksa Fransa'daki Carrefour'un satın alma müdürü Çaycuma'da pelet fabrikası varmış, dur ben gideyim oradan, bunlar kaliteliymiş, fiyatları da bize uyuyormuş demez. Bir şekilde sizin onların önüne kadar düşmeniz lazım. Onlar sizi bir şekilde önce bir tanışmanız, temas etmeniz lazım. İlk temas çok önemli. Gerisi ondan sonrası artık firmanın kabiliyetine, ürünün kalitesine ya da fiyatına kalır. Ama bilinirlik, görünürlük çok önemli. Bu da dünya artık global bir hale geldi diyoruz ama bu da çok fazla data kirliliğine de çok sebep oldu. Yani bir Google araması yaptığınızda eskiden ilk sayfada çok doğru firmalara ulaşabiliyordunuz. Ama artık o kadar bir çöp data var ki bunun için sizin güvenilirlik ve kaliteli ürün ürettiğinizi tespit edip arasına almış sizin gibi platformlar lazım. Yani insanlar demeli ki Net3 Market'te ben bulduysam bu tedarikçiyi, bu güvenilir bir tedarikçidir, kaliteli bir tedarikçidir ya da terminlerine uyan bir tedarikçidir. Çünkü o ön elemeyi bu platform yapmıştır. Ama Google'dan bulduğunuz birisine ne kadar güvenebilirsiniz? Çünkü eskiden bir web sayfası yaptırmak zor ve masraflıydı. Şimdi 3 dolara, 5 dolara çok hazır scriptlerle bir web sayfası yapabiliyorsunuz. Yani adam kendini oturduğu yerden kendine bir pelet fabrikası gibi tanıtabilir. Pelet üretiyorum deyip fiyatlar verebilir. Ama sizin gibi platformlar ne yapıyor? Geliyor o firmaları görüyor, kapasitesine bakıyor, belgeliyor. Güvenilirliğini ve iş yapabilirliğini gördükten sonra o platforma dahil ediyor. İnsan Google'dan bulduğuna ya da bir herhangi bir Instagram reklamından bulduğuna mı güvenir? Yoksa sizin gibi platformla ilk temas ettiğine mi? Yani ticaretin en önemli unsurlarından biri güven. O ilk güven aşamasını atlamak, ikinci aşamayı hızlı geçebilmek için sizin gibi böyle güvenilir, iç denetimi olan platformlara ihtiyaç var. Sizin yaptığınız platformda buna benzer Türkiye'deki üreticiler aslında bir nevi referans olma özelliği sağlıyor. Diyoruz ki bu platformda işte tanıştıysanız buradan gönül rahatlığıyla bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Yani ilk güven, ticarette diyorum en önemli şey güven. O güven kısmını birinin aracı olup, kefil olup kırması lazım. Ondan sonrası zaten basit ticari temel kurallar. Tekrar toparlamak gerekirse bizim Batı Karadeniz'in artık yarı mamul ve ham maddeden değil, daha katma değerli ürünleri yapıp ve de birinci elden artık yurt dışındaki gerçek alıcılara ulaştırması lazım ki bizim sektörümüz daha katma değerli işler yapabilsin.